dr.jb Klinik kanalından herkese merhaba. Bugün kızlık zarı ile ilgili gelen soruları yanıtlamak istiyorum. Çokça sorular sorulmuş hem Instagram sayfamızda hem TikTok sayfamızda hem de YouTube sayfamızda. Şimdi teker teker onları cevaplamak istiyorum. Kızlık zarı daha önceki videoda da söylediğim gibi bir organ değil. Orada bir katlantı, bir zar parçası şeklinde vardır. Bazen çok geniştir, ortası çok geniştir, bazen de dardır ama kızlık zarı dediğimiz yer aslında bir zar, bir organ değil. Orası bir katlantı, ufacık bir embriyonel hayattan kalıntı bir dokudur. Tabii evet, yani sadece kadınlarda olur. Kızlık zarı aslında embriyonel ve fetal hayatta oluşan bir doku artığıdır. Ve çocuklukta, ergenlikte kadınları dışarıdaki enfeksiyonlardan, dışarıdaki mikroplardan koruyan bir bariyerdir. Esas amacı budur. Başka da hiçbir amacı yoktur. Evet, yaşanabilir. Zaten kızlık zarı yırtılması diye bir şey yok. Ufak bir zedelenme görülebilir. Ama hiçbir şekilde zedelenmeden de tamamen cinsel ilişki yaşanabilir. Evet. Bu takılıp çıkarılan bir şey değil. Ama kızlık zarı dikilebilir mi dediğimizde tamiri olabilen bir doku parçasıdır. Özellikle bizim gibi ülkelerde ciddi sorunlara yol açacağından dolayı bu tür taleplerle bulunabiliyor. Evet, tamir olabilen bir doku parçasıdır. Kızlık zarı dikimi, şöyle söyleyeyim size. Şimdi iki tane yöntem var kızlık zarı dikiminde. Bir tanesi ilişkiye girilmeden 3-4 gün önce yapılan acil dikim. Bir tanesi de daha kronik dönemde, daha uzun vadede bir ilişki olacaksa yapılan bir kalıcı kızlık zarı dikimi. Tabii ki garanti olmaz. Çünkü biz ne diyoruz? Normal ilişkide aslında hiçbir şekilde daha önce cinsel ilişkiye girmemiş bir kadında bile kızlık zarında bir kanama normalde beklemeyiz veya ciddi bir kanama beklemeyiz. Dolayısıyla dikim sonrası, tamir sonrası da bir kanama olmayabilir. Yani aslında çokça sayıda ilişkiye girildiyse ve bu işlem çokça defa olduysa artık çok sağlıklı bir tamirden bahsetmeyiz. Yani tekrardan dikim işlemi olursa tekrardan bir kanama olmasını garanti edemeyiz. Tabii ki öyle kadınlar var. Hatta kızlık zarı olmayan veya çok ince yapıda ve çok geniş yapıda kızlık zarına sahip kızlarımız çoktur. Bunlarda da ilk gece ilişkilerinde kanama olmaz. Görmeyiz ve bunlar da çok da sık da görünür. Evet, yani bunu daha önce de söylediğim gibi mutlaka, yani zaten kızlık zarı yırtılan bir şey değil. Ufak bir zedelenme olabilir. Bazen ufak bir kanama olabilir ama hani böyle yırtılan, patlayan, kopan bir şey değil. Her ilişkide veya her zaman ilk ilişkide kanama olur mu? Olmaz. %50-60 civarında ilk ilişkide kanama görmeyiz zaten. Bence değil. Çünkü hiçbir şekilde vajinal ilişkiye girmeyip de farklı yönlerle ilişkiye giren kadınlar da var. Dolayısıyla biz onlara vakite değinmeyiz. Bence değil. Hayır, oluşmaz. Yani zaten o çok cansız bir doku parçası olduğu için bir kere zedelendi mi kendiliğinden tamir olmaz. Kendiliğinden yırtılmaz. Hayır. Yani oraya bir şey temas etmesi lazım. Ya ilişkide olur bu ya da kendimiz bir şekilde bir vajinal penetrasyon yapacağız herhangi bir cisimle, ancak o şekilde zarar görür. Spor yaparken, yani işte hep şey derler, bisiklet kullanırken olur mu, atı binerken olur mu veya spor yaparken kızlık zarımız zarar görür mü? Hayır. Hayır. Zaten vajinanın girişinde olduğu için oldukça içeride duruyor bu yapı. Spor yaparken zarar görmesi mümkün değil. Bugün gelen sorulara cevap vermeye çalıştım elimden geldiğince. Merak ettiğiniz başka sorular varsa bu videonun altında veya Instagram direkt mesajlardan atabilirsiniz, sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız yine. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.